Şu an içtiğiniz suyun milyonlarca yıl önce bir dinozorun vücudunda bulunmuş olabileceğini biliyor muydunuz? Doğada hiçbir madde kaybolmaz. Sürekli dolaşır ve yeniden kullanılır. Bugün suyun, karbonun ve azotun bu kesintisiz yolculuğunu birlikte keşfedeceğiz. Yazılı ve sözlü basında zaman zaman çıkan haberlerden bazıları aşağıda verilmiştir. Örnek haberlerden ve önceki öğrenmelerinizden yola çıkarak madde döngülerinin yaşam için önemini nasıl açıklarsınız? Evet sevgili gençler, şimdi örnek haberlere birlikte göz atalım. Lütfen dikkat. Birinci haber. Türkiye en kurak kışlardan birini yaşıyor. 7 bölgede de hissedilen kuraklık pek çok sistemi derinden vurdu. İçme suyu oranları düştü, tarım sektörü etkilendi, biyoçeşitlilik azaldı. İkinci haber. Mersin'de de nem oranının %62'ye çıkmasıyla kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 41 dereceye ulaştı. Üçüncü haber. İklim değişikliği, yağış azlığı ve buharlaşmanın etkisiyle 2022 ve 2023'te kuraklıkla karşı karşıya kalan ve ihtiyaç üzerine kimi zaman su takviye edilen içme suyu, enerji ve tarımsal sulama ihtiyacının karşılandığı barajlarda sonbahar ve kış aylarındaki yağışlar sayesinde su seviyesi yükseldi. Dördüncü haber. Atmosferdeki karbondioksit oranı 144 yılda %45 arttı. Sera etkisine neden olan başlıca gazlardan karbondioksidin değeri 1880 yılında yaklaşık 291 ppm iken bu değer 2023 yılında %45 artışla 421 ppm'e ulaştı. Beşinci haber. Bostanlı sahilinde kıyıya yakın bazı noktalar sudaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla meydana gelen deniz yosunu nedeniyle yeşile büründü. İnsanlığın kapalı bir biyosferde nasıl yaşayabileceğini test etmek üzere bilim insanları 1987-1989 yılları arasında bir ekoloji projesi olan Biyosfer 2'yi geliştirmişlerdir. Proje için ABD'nin Arizona çölünde dış ortamdan tamamen izole, yaklaşık 12.000 metrekarelik bir yaşam alanı inşa edilmiştir. Bu alanda yeryüzündeki yaşam için gerekli olan su, oksijen, karbon, azot gibi temel maddelerin aktarılabileceği bir ekosistem kurulmuştur. 2 yıl boyunca içerideki 8 insana da hayat imkanı sağlayacak olan projenin amacı, uzayda insan yaşamına uygun koloni kurulmasına hazırlık yapmaktır. Biyosfer 2 alanında akarsu, bitki örtüsü, buharlaşma, yağmur ve ihtiyaç duyulan tüm maddelerin üretimi kendi döngüsü içinde oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu çalışma 2 yıl devam etmiş ve proje sonlandırıldığında yaşam alanındaki oksijen oranı %14'e düşmüş, karbondioksit derişimi artmış, azot oksit miktarı ise insanın sinir sistemine zarar verecek oranlara ulaşmıştır. Su kaynakları kirlenmiş, ortama bırakılan 25 omurgalı türünden 19'u yok olmuş. Bitkilerin çoğu ve tozlaşmayı sağlayan böcekler ölmüş, göller yosunlarla kaplanmıştır. Ayrıca karınca, çekirge ve hamam böceklerinin sayısı artmış, içeride yaşayan insanlar oksijen yetersizliği yaşamaya başlamıştır. Kısacası Biyosfer 2 projesinde madde döngüleri gerçekleşmemiştir. Dünyada madde döngülerinin düzenli şekilde gerçekleşmemesi, çevre sorunlarını beraberinde getirir. Örneğin, azotlu bileşiklerin atmosferdeki artışı, asit yağmurlarına neden olur. Su döngüsünün bozulmasıyla bazı bölgelerde kuraklık artarken, bazı bölgelerde seller ve su taşkınları ortaya çıkabilir. Karbon döngüsündeki bozulmalar, yeryüzündeki sıcaklık artışına neden olur. Su kaynaklarının kuruması ve sıcaklıkların değişmesi ise günlük yaşamda ve küresel ölçekte coğrafi, ekonomik ve politik pek çok soruna neden olur. Madde döngülerinde meydana gelebilecek bozulmalar, doğal dengenin bozulmasına, iklimsel ve coğrafik değişikliklere neden olabilir. Bu değişimler, doğal kaynakların azalması ya da yok olmasına, ekosistemlerin bozulmasına yol açar. Ekosistemlerin bozulması, çölleşme, suların ve toprağın kirlenmesi, beslenme sorunları, doğrudan veya dolaylı olarak doğada yaşayan canlıların zarar görmesi, bazı türlerin yok olması ya da göç etmesi ve sağlık problemleri gibi canlı yaşamının devamlılığını tehdit eden sorunlara ve tür çeşitliliğinin azalmasına neden olur. Belli bir bölgede etkili olan sorunlar zamanla tüm dünyayı etkileyebilir. Ekonomik anlamda çevre doğal bir kaynak teşkil eder.
Bunun bilincinde olan gelişmiş ülkeler, ekonomik faaliyetlerini sürdürürken çevreyi korumanın önemini bilerek bu yönde bir yaklaşım içerisine girmişlerdir. Gelişmekte olan ülkelerde ise ekonomik öncelikler, yeterli çevre bilincinin oluşmaması, çevresel politikaların yetersiz kalması gibi nedenlerle çevre kirliliğini önlemek mümkün olamamaktadır. 1960'lı yıllardan itibaren çevre sorunları ile ilgili önlemlere yönelik girişimler, uluslararası düzeyde çevre politikalarının belirlenmesinde etkili olmaya başlamıştır. Çevre politikalarının temel amacı, sürdürülebilir kalkınma ile ekonomik ve sosyal gelişme kaydedilirken, doğal kaynakların korunması, gelecek nesillerin bu kaynaklardan yararlanmasına imkan sağlanması, çevre üzerinde oluşan insan etkisinin azaltılması yönündedir. Çevre sorunlarının çözümü, uluslararası işbirliğini gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda oluşturulan ozon tabakasının korunmasına dair Viyana Sözleşmesi, iklim değişikliği rejimini düzenlemeyi amaçlayan Paris Anlaşması, yabani hayvan ve bitki örneklerinin uluslararası ticaretinde türlerin korunmasını sağlayan CITES, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme. Tehlikeli atıkların sınırlar ötesi taşınması ve bertaraf edilmesinin kontrolüne ilişkin Basel Sözleşmesi gibi anlaşmalarla çevre sorunlarına çözüm aranmaktadır. Evet sevgili gençler, şimdi kitabımızın 134. sayfasında yer alan Su, Azot ve Karbon Döngülerinin Modellenmesi adlı etkinliği birlikte yapalım. Aşağıdaki uygulama basamaklarını takip ederek madde döngüleriyle ilgili modeller tasarlayınız. Tasarladığınız modeller, karekodda verilen bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir. Etkinlik sonunda karekod ile verilen öz değerlendirme formunu doldurunuz. Ekosistemdeki enerji akışı gibi, ekosistemde bulunan maddelerin de organik ve inorganik formlara dönüşerek canlı ve cansız ortamlar arasında sürekli bir döngü halinde olduğunu göz önüne alarak, su, karbon ve azot döngülerinde değişikliklere sebep olan fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçler nelerdir? Su, karbon ve azot döngüleri, buharlaşma, fiziksel, yanma ve solunum, kimyasal, fotosentez ve nitrifikasyon, biyolojik gibi süreçlerle maddeyi canlı ve cansız ortam arasında taşır. Fotosentez ve solunum açısından karbondioksit döngüsü nasıl değerlendirilir? Karbon döngüsünün temelidir. Bitkiler fotosentez ile atmosferdeki karbondioksiti organik besine dönüştürür. Canlılar ise solunumla bu karbonu tekrar atmosfere salar. Amino asitlerin, DNA ve RNA gibi moleküllerin yapısında azot bulunur. Bu bağlamda azot döngüsünün canlılar için önemi nedir? Azot, proteinlerin, amino asitler ve genetik materyalimizin DNA, RNA'nın yapı taşıdır. Atmosferdeki serbest azotu doğrudan kullanamadığımız için döngü, fiksasyon bizim için hayatidir. Bilim dergileri, bilimsel makaleler gibi güvenilir kaynakları kullanarak madde döngüsü modellerini araştırıp bilgi toplayınız. Elde ettiğiniz bilgilerden faydalanarak su, azot ve karbon döngüleriyle ilgili birden fazla model oluşturmak için istasyon tekniğinden yararlanınız. Öğretmeninizin rehberliğinde 4-6 kişilik gruplar oluşturarak su, azot ve karbon döngülerini temsil eden aşağıdaki gibi istasyonlar oluşturunuz. İstasyonlarda model oluşturmak için araştırma yapılırken dikkat edilecek konu başlıkları: su döngüsü istasyonu, buharlaşma, yoğuşma, yağış, yeraltı suları. Azot döngüsü istasyonu, azot bağlama, bakteriler, nitrifikasyon, denitrifikasyon, bitkiler tarafından alınma. Karbon döngüsü istasyonu, fotosentez, solunum, fosil yakıtların yanması, ayrıştırıcıların etkisi. 5. İstasyonlara gidecek öğrencileri aranızda belirleyiniz. Tüm öğrencilerin istasyonlarda görev almasına dikkat ediniz. 6. Her istasyonda gözlem yapmak, gruplara kılavuzluk etmek ve ürünleri toplamak için bir istasyon şefi belirleyiniz. 7. Döngülerin genel aşamalarını gösteren bir model oluşturmak üzere grup olarak her istasyonda 10 dakika çalışınız. 8. 10 dakika sonra grupların istasyonlarını değiştiriniz ve her grubun bir önceki grubun bıraktığı yerden işe devam etmesini sağlayınız. 9. 10 dakika sonra grupların istasyonlarını tekrar değiştiriniz. Her grup her istasyonda çalışacak şekilde bu değişimi sürdürünüz. Lütfen dikkat! İstasyon tekniğiyle uygulama, grup çalışması.
4-6 kişilik gruplara ayrılın ve her istasyonda 10 dakika çalışın. Bu tekniğin en eğlenceli kısmı bir önceki grubun bıraktığı yerden devam etmektir. Dönüşüm, her 10 dakikada bir istasyon değiştirin. Tüm öğrenciler her 3 döngü üzerinde de çalışmış olmalıdır. Şefin rolü, her istasyonda sabit kalan bir istasyon şefi belirleyin. Şef, gelen yeni gruba önceki grubun ne yaptığını anlatır. Evet sevgili gençler, dönüşümü şekilde gösterildiği gibi yapın lütfen. Her 10 dakikada bir istasyon değiştirin ve tüm öğrenciler her 3 döngü üzerinde de çalışma yapacak. Oluşturduğunuz modelleri kullanarak madde döngülerini açıklayınız. Modellerinizi tamamladıktan sonra bilimsel modellerle karşılaştırın. Aşağıda verilen örnek modelleri inceleyerek önceki öğrenmelerinizden ve güvenli kaynak taramasından edindiğiniz bilgileri kullanarak model oluşturunuz. 11. Modelinizi tamamladıktan sonra incelediğiniz bilimsel içerikli kaynaklarda yer alan madde döngüsü modelleriyle kendi oluşturduğunuz modelleri karşılaştırınız. 12. Karşılaştırmalarınızda bulduğunuz farklılıkları ve bu farklılıkların sebeplerini aşağıdaki tabloya yazınız. Örnek olarak tablo aşağıdaki gibi doldurulabilir. Lütfen sevgili gençler, tabloyu kendi modelinizi bilimsel modelle karşılaştırarak doldurunuz. Bu tablo sadece fikir vermesi için dolduruldu. 13. Tespit ettiğiniz farklılıkların madde döngülerinin açıklanmasında bilimsel bir hataya sebep olup olmayacağını değerlendiriniz. 14. Hata tespit ettiyseniz modelinizi yeniden yapılandırınız. Hata analizi. Tespit ettiğiniz farklılıkların bilimsel bir hataya, örneğin maddenin yok olduğunu varsaymak, sebep olup olmayacağını tartışın. Yeniden yapılandırma. Eğer büyük bir bilimsel hata varsa modelinizi düzeltin. Formlar. Etkinlik sonunda öğretmeninizin paylaştığı öz değerlendirme formunu doldurmayı unutmayın. Madde döngüleri. Ekosistemde bulunan maddeler, canlı ve cansız ortamlar arasında sürekli bir döngü halindedir. Canlılar, yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için bulundukları ortamdan ihtiyaç duydukları organik ve inorganik maddeleri alır. Canlıların yapısına katılan bu maddeler, canlının ölümü ve metabolik atıklarıyla tekrar dış ortama verilir. Yeryüzündeki yaşamın sürekliliği için su, karbon, azot gibi maddelerin devirli kullanılması gerekir. Bu olayın gerçekleşmesi madde döngüleriyle sağlanır. Maddelerin alınması, kullanılması ve atık olarak ortama verilmesi canlı ve cansız ortamda döngüsel olarak gerçekleşir. Atmosferle yeryüzü arasında gerçekleşen su, karbon ve azot döngüleri ekosistemdeki en önemli madde döngüleridir. Yeryüzündeki su, okyanus, göl, akarsu, yeraltı kaynakları gibi ortamlarda bulunur. Su, kutup bölgelerinde ve yüksek rakımlarda ise kar veya buz olarak donmuş şekildedir. Suyun buharlaşma, yoğuşma, yağış, akış gibi olaylarla yeryüzü ve gökyüzü arasında sürekli bir döngü halinde dolanımına su döngüsü denir. Su döngüsü, buharlaşma, yoğuşma, terleme gibi temel olaylarla gerçekleşir. Okyanus, deniz, göl, akarsu ve karalardan buharlaşan su atmosfere geçer. Su ayrıca canlıların terleme ve solunumuyla da atmosfere çıkar. Atmosferdeki su buharı, hava olaylarıyla yağmur, kar veya dolu olarak yeryüzüne iner. Yeryüzüne inen suyun bir kısmı tekrar buharlaşarak atmosfere çıkar. Suyun bir kısmı dere ve nehir sularıyla denizlere ve okyanuslara taşınır. Toprak tarafından emilen suyun bir kısmı da yeraltı sularını oluşturur. Su döngüsü. Döngüler içinde en önemlilerinden biri su döngüsüdür. Organizmaların yapısının büyük bir kısmını su içerir. Yaşadığımız dünyanın da büyük bir kısmı sularla kaplıdır. Hava, kara ve denizler arasında devamlı su değişimi vardır. Ancak su döngüsü kimyasal bir süreçten çok, fiziksel bir süreç olarak kabul edilir. Döngü genel olarak sıvı ve gaz fazları arasındaki değişiklikleri, sıvı haldeki suyun ve su buharının taşınması sırasındaki değişiklikleri içerir. Su döngüsü, buharlaşma, yoğunlaşma ve yağışlar halinde bölümlere ayrılır. Güneşin yeryüzünü ısıtmasıyla birlikte buharlaşma başlar ve yeryüzünde bulunan su atmosfere verilir. Bitkiler ve diğer canlılar da terleyerek suyun buharlaşmasına katkıda bulunur. Atmosferdeki su soğuyarak yoğunlaşır ve bulut halini alır. Daha da soğuk hale gelince su damlaları halinde yeryüzüne düşer.
Suyun bir kısmı da canlılar tarafından kullanılır. Bu suyun bir kısmı akarsular aracılığıyla denizlere ve okyanuslara gider. Bir kısmı da toprakta süzülür. Sonra yeraltı suları olarak yine denizlere ve okyanuslara gider. Sonra buharlaşma tekrar başlar ve döngü devam eder. Okyanus ve deniz üzerinde buharlaşma sonucu su buharı oluşur. Karalarda buharlaşan suyun %90'ı bitkilerdeki terlemeye uygun olarak ortaya çıkar ve bu olay evapotranspirasyon olarak adlandırılır. Karbon döngüsü, karbon canlı organizmaların yapısını oluşturan organik moleküllerin temel elementidir. Atmosferde, okyanuslarda, tatlı sularda, toprakta ve canlı organizmaların dokularında bulunan karbon, bu sistemler arasında sürekli bir dolaşım halindedir. Karbonun atmosfer, bitki örtüsü, okyanus, deniz, tatlı su, toprak ve canlı organizmalar arasında dolaşımına karbon döngüsü denir. Karbon atmosferde karbondioksit, suyun içinde karbondioksit ve bikarbonat, karada ise doğalgaz, petrol, kömür ve kireç taşı olarak bulunur. Yeşil bitkiler ve fitoplanktonlar ortamdaki karbondioksidi fotosentezde kullanır. Fotosentez sonucu oksijen ve organik maddeler oluşur. Fotosentez yapan canlılar, ihtiyaç duydukları enerjiyi elde etmek için sentezledikleri organik maddelerin bir kısmını solunumda kullanır. Solunum sonucu açığa çıkan karbondioksit atmosfere geri verilir. Organik maddeler besin zinciri yoluyla üreticilerden tüketicilere aktarılır. Tüketiciler tarafından besinlerle alınan organik maddeler sindirilir ve bunların bir kısmı solunumda kullanılır. Böylece fotosentezle organik besinlerin yapısına katılan karbondioksit, solunum sonucu tekrar atmosfere geçerek döngüye katılır. Bitki ve hayvanların atıkları ve kalıntıları ayrıştırıcılar tarafından parçalanır. Canlıların yapısına katılan karbon, solunum, boşaltım ve ayrışma sonucu tekrar atmosfere döner. Ayrıca odunun veya fosil yakıtların, kömür, petrol ve doğalgazın yanmasıyla da karbondioksit atmosfere verilir. Kireç taşları karbonu hapseder. Yeryüzündeki kireç taşlarının zamanla aşınması ile içlerindeki karbon açığa çıkar ve tekrar karbon döngüsüne katılır. Karbon döngüsü. Karbon, canlıların yapısındaki temel maddelerden biridir. Karbon doğada genel olarak karbondioksit formunda bulunur. Karbon, yeryüzünde atmosferde, hidrosferde, litosferde ve biyosferde bulunur. Atmosferde karbondioksit, hidrosferde karbondioksit ve bikarbonat, litosferde petrol, kömür, doğalgaz, canlılarda da organik moleküller halindedir. Karbon döngüsünde en önemli rol atmosferindir. Atmosferdeki karbon fotosentez için önemlidir. Fotosentez sırasında karbondioksit havadan alınır ve ışık enerjisi yardımıyla organik bileşiklerin üretiminde kullanılır. Bitkiler tarafından alınan karbonun bir kısmı solunum sonucu atmosfere geri verilir. Geri kalan kısım bitkilerin yapısına girer. Karbon bitki öldüğünde ayrıştırıcılara, bitki tüketiciler tarafından tüketildiğinde ise hayvanlara geçer. Ayrıştırıcıların ve hayvanların solunumu sonucu karbondioksitin bir kısmı atmosfere verilir. Kalan kısım da toprağa karışır. Toprakta belirli bölgelerde çok fazla birikirse petrol, kömür gibi fosil yakıtlar oluşur. Fosil yakıtların kullanılması atmosferin karbondioksit oranını çok fazla arttırır. Denizler ve okyanuslar da atmosferdeki karbon seviyesinin belirlenmesinde önemli rol oynar. Atmosferdeki karbon içeren gazlar denizlere ve okyanuslara difüzyon yoluyla geçebilir. Sucul ekosistemin bitkileri de karasal bitkiler gibi karbonu fotosentez yoluyla sentezler ve depolar. Sucul ekosistemin tüketicileri de bu bitkileri yer ve solunum yaparak karbonu suya geri verir ve karbon tekrar döngüye girer. Ayrıca karbonun bir kısmı sucul bitkiler ve hayvanlar öldüğünde okyanusun ya da denizin dibine çöker. Ayrışmaya uğrar ve döngüye karışır. Büyük oranda karbon okyanuslarda ve denizlerde bikarbonat formunda depolanır. Azot döngüsü. Azot, canlı yaşamı için yapısal ve işlevsel öneme sahip temel elementlerden biridir. Canlılar için hayati önem taşıyan amino asit, nükleik asit, hormon, vitamin gibi moleküllerin yapısına katılır. Atmosferde gaz halinde bulunan azot, havanın yaklaşık %78'ini oluşturur.
Azotun atmosfer, toprak, su ve canlılar arasındaki dolaşımına azot döngüsü denir. Bitkilerde atmosferde bulunan azot doğrudan kullanılamaz. Azotun bitkilerde kullanılabilmesi için amonyum ve nitrata çevrilmesi gerekir. Havadaki azot, toprakta ya da baklagillerin köklerinde bulunan nodüllerde yaşayan azot bağlayıcı bakterilerle toprağa bağlanır. Ayrıca atmosferde serbest halde bulunan azot gazı, yıldırım, şimşek gibi yüksek enerjili olayların etkisiyle toprağa geçer. Havadaki azot gazının organik bileşiklerin sentezlenmesinde kullanılan formlara dönüştürüldüğü bu iki olaya azot fiksasyonu denir. Bitkiler topraktan amonyum ve nitrat olarak aldıkları azotu, protein gibi önemli organik moleküllerin üretiminde kullanır. Hayvanlarsa azot ihtiyaçlarını bitki ya da diğer hayvanlarla beslenme yoluyla elde eder. Bitki ve hayvanların ölümleri ya da metabolik faaliyetleri sonucu oluşan atıklardaki azotlu organik bileşikler, bakteri, mantar gibi ayrıştırıcı canlılar tarafından parçalanarak amonyak ve amonyuma dönüştürülür. Amonyak, toprakta bulunan bakteriler tarafından önce nitrite, sonra nitrata dönüştürülür. Bu olaya nitrifikasyon denir. Topraktaki nitrat ve nitrit tuzları bazı bakteriler tarafından azot gazına çevrilerek yeniden atmosfere verilir. Azotun topraktan tekrar atmosfere geçmesini sağlayan bu olaya denitrifikasyon denir. Azot döngüsü. Dünya atmosferinin %80'i azot gazından oluşur. Gaz formundaki azot genelde canlılar tarafından kullanılamaz haldedir. Azotun canlılar tarafından kullanılabilmesi için amonyağa dönüştürülmesi, yani bağlanması gerekir. Volkanik etkenler, yıldırım gibi doğa olayları sonucu oluşan elektrik boşalımları döngüye bir miktar azot girmesini sağlayabilir. Ancak canlıların kullanabileceği formdaki azotun büyük bir bölümü karasal ekosistemlerde serbest yaşayan toprak bakterileri ve bazı bitkilerin, özellikle baklagillerin köklerindeki yumrularda ortak yaşayan bakteriler tarafından oluşturulur. Yani azot gazı amonyağa dönüştürülür. Sucul ekosistemlerde bazı siyanobakteriler azot bağlayıcı özelliktedir. Karasal ekosistemlerdeki azot bağlayan bakteriler, azotu amonyağa dönüştürerek diğer organizmaların kullanımı için toprağa salar. Buradaki fazla amonyak bakteriler tarafından önce nitrite, ardından da nitrifikasyon denilen işlemle nitrata dönüştürülür. Nitratlar bitkiler tarafından emilerek amino asit, protein gibi moleküllerin yapımında kullanılır. Hayvanlar azot ihtiyaçlarını bitkileri ya da diğer hayvanları yiyerek karşılar. Besin zincirine bu biçimde giren azot, bitkiler ve hayvanlar öldüğünde ayrışarak tekrar toprağa döner. Ayrışmayı bazı bakteriler ve mantarlar yapar. Toprakta bulunan ve denitrifikasyon bakterileri olarak bilinen bazı bakteriler, nitriti ya da nitratı tekrar azot gazına dönüştürür. Denitrifikasyon olarak bilinen bu işlem sonucunda bir miktar azot tekrar atmosfere karışır ve döngü devam eder. Doğal sistemlerdeki azot döngüsünün büyük bir kısmında atmosferdeki azot değil, topraktaki ve sudaki azotlu bileşikler kullanılır. Atmosfer ve toprak arasındaki azot alışverişi uzun dönemde önemlidir. Ancak ekosistemlerdeki azotun büyük bir kısmı ayrıştırma ve yeniden emilimle döngüde tekrar kullanılır. Bugün gördük ki su, karbon ve azot durmadan dolaşarak yaşamın sürekliliğini sağlar. Ama bu döngüler bozulursa doğadaki denge de hızla sarsılır. Bir sonraki derste bu dengenin korunması için neden ekolojik sürdürülebilirliğin hayati olduğunu birlikte sorgulayacağız. Katılımınız için teşekkür ederim. Biotcast